Maximus'u ilk kez canlı aksiyona taşıyan Transformers Rise of the Beast ile geçmişleri, bugünleri ve gelecekleri hakkında birçok soru gündeme geliyor. Michael Bay'in Transformers serisinin yumuşak bir yeniden başlatması olarak hizmet veren Rise of the Beast, Bumblebee'nin devamı niteliğindedir ve 1990'larda geçer. Filmi geçmişteki Transformers canlı aksiyon projelerinden ayırmak için Rise of the Beast, gevşek bir şekilde orijinal Beast Wars CG animasyon şovuna dayanıyor ve Maximus'u devreye sokuyor. Transformers Rise of the Beast'in sona ermesiyle Maximus'u Autobotların gerçek müttefikleri olarak sağlamlaştıran muhtemelen serinin geleceğinde görünecekler. Bununla birlikte Rise of the Beast'in çok hızlı bir hikayesi var. Bu da canavar Autobotlarla ilgili bazı detayların çeviride kaybolabileceği anlamına geliyor. Bununla birlikte Maximus hakkında Transformers Rise of the Beast ile ilgili birçok soru gündeme geliyor. Maximal'lar dünyada ne kadar süre kaldı? Transformers Rise of the Beast'teki Maximal'ların üzerinde belirlenen ana sorulardan biri ne kadar süredir dünyada olduklarıdır. Filmin başında Maximus kendi dünyalarından kaçar ve Torch, Dracons ve Unicorn'dan saklanmak için dünyaya gelir. Maximal'ların dilleri ve kültürleri eski uygarlıklara kazınmış olması nedeniyle binlerce yıldır dünyada saklandıkları ima ediliyor. Elena karakteri M.Ö. Film, Maximus ve Autobots'ların hala dünyada olmasıyla sona erer. Bu muhtemelen bir Transformers Rise of the Beast devam filminin Maximus'un geçmişini daha fazla keşfedebileceği anlamına geliyor. Durum buysa serideki gelecekteki filmler kesinlikle ne kadar süredir dünyada saklandıklarını ve bu arada yaşadıkları maceraları keşfedeceğiz. Transformers Rise of the Beast'teki Maximal'lar hangi gezegenden? Orijinal Beast War şovunda Maximus diğer Autobotlar gibi Cybertron'dan. Daha sonra tüm canavar savaşları hikayesinin temellerini atarak tarih öncesi dünyaya nakledildiler. Ancak Transformers Rise of the Beast Maximus'a biraz farklı bir köken verir. Birincisi Maximal'lar Cybertron'dan değil, en azından filmin başında Autobot ana dünyasından farklı bir gezegende yaşarken gösteriliyorlar. Canavarların yükselişi bunun tam olarak hangi gezegen olduğunu açıklamıyor. Gezegende açıkça mevcut olan zengin energon kaynakları göz önüne alındığında gezegenin Cybertron'un bir koloni dünyası olduğu varsayılabilir. Ayrıca Maximal'lar hala Transformers'ın yaratıcısı ve tanrısı Primus'un torunlarıdır. Yani Cybertron'a bir şekilde hala bağlı olmaları gerekir. Bir devam filmi Maximus'un tarihini daha ayrıntılı bir şekilde özetlemeyi seçerse Cybertron'un bir koloni dünyası olduğunu bilmesine rağmen orijinal olarak hangi gezegenden oldukları doğrulanabilir. Maximal'lar gelecekten mi? Beast Wars olayları göz önüne alındığında Maximus'u çevreleyen en büyük sorulardan bir diğeri de gelecekten gelip gelmedikleridir. Orijinal filmde Maximus, orijinal Autobotların uzak torunlarıdır ve açılışı The Transformers'tan 3 yıl sonra gerçekleşir. Daha sonra bu transfer anahtarı kullanarak tarih öncesi dünyaya zamanda geri gönderilirler ve orijinal hikayeyi The Transformers'ın hem devamı hem de öncesini oluşturur. Rise of the Beast ile bunun canlı aksiyon Maximus için aynı olup olmadığı sorusu devam ediyor. Maximus'un gelecekten gelip gelmediği filmde asla doğrulanmadı. Maximus ve Unicron arasındaki açılış sahnesinin ne zaman geçtiği net olarak belirlenmemiştir. Ancak transfer anahtarının dahil edilmesi bunun aslında gelecekte geçtiğine dair kanıt sağlayabilir. Transfer anahtarı filmdeki merkezi bir MacGuffin'dir ve zamanda ve uzayda ve seyahat etmek için kullanabileceği açıkça açıklanmıştır. Maximus ana vatanlarından kaçarken transfer anahtarına sahipler. Bu da onların basitçe insan ana vatanına seyahat etmek yerine zamanda dünyaya geri gönderildiklerini ima edebilir. Kaç Maximal var? Transformers Rise of the Beast'in tam olarak netleştirmediği bir başka şey de kaç tane Maximal olduğu. Orijinal Beast Wars'ta çok sayıda Maximal vardı. Ancak Rise of the Beast'in açılışı varlıkların kaçının ana dünyalarında yaşadığını netleştirmiyor. Filmin açılışında sadece 5 tanesi görülüyor. Optimus Primal, Appling, Rhinox, Cheetor ve Airazor. Film 1990'lara atladığında Appling filmin başlarında Sorge tarafından öldürüldüğü için geriye sadece 4 kişi kaldı. İlk olarak Airazor tanıtıldı ve Autobotların transfer anahtarını New York'taki bir müzeden almalarına yardımcı oldu. Daha sonra Optimus Primal, Rise of the Beast'in kredi sonrası sahnesinin konusu olan Mirich'i bastıran Rhinox ve Cheetor'la birlikte Optimus Prime'la bir soğukluk yaşadığı gösterilir. Filmin bu noktasında Airazor'un mekanik türlerinden geriye kalan tek şey olduğunu açıklamasıyla birlikte yalnızca 4 Maximal kaldı.
Transformers Rise of the Beast'in sonunda Airazor, Surge'ün ona bulaşması sayesinde Primal tarafından öldürüldükten sonra yalnızca 3 Maximal, Optimus Primal, Binox ve Chatter kaldı. Maximal'lar Autobotlarla nasıl ilişkilidir? Son olarak Transformers Rise of the Beast'in Maximus'la ilgili ortaya attığı son ana soru bunların Autobotlarla nasıl ilişkili olduğudur. Orijinal Beast Wars şovu Maximus'ın Autobotların uzak torunları olduğunu açıkça ortaya koyarken Rise of the Beast bunların nasıl bağlantılı olduğunu açıklamıyor. Ancak filmde her Transformers'ın yaratılmasından sorumlu olan Tanrı Primus'tan bahsediliyor. Bu Maximus ve Autobotların biraz kardeş olduğu ve iki Optimus'un potansiyel olarak daha yakından bağlantılı olduğu anlamına gelir. Primus en güçlü çocukları olan Primus'a kendi yaşam gücünü aşılama eğiliminde olan bir tanrıdır. Bu muhtemelen hem Optimus Prime hem de Optimus Primal için geçerlidir. Yani ikisi diğer Maximus ve Autobotlardan daha yakından ilişkilidir. Bununla birlikte Maximus'un gelecekten mi yoksa ana gezegenlerinin nerede olduğu konusundaki belirsizliğe çok benzer şekilde Transformers Rise of the Beast'in gelecekteki devam filmleri Maximal türleriyle ilgili kalan soruları yanıtlayacağını umarız. Perfect.